Takipçilerimizden bir vatandaş takip ediyor mu bilmiyorum da abi sen bu videoları çekiyorsun ama bunların bir uzun videosunu çek de yapabilen de kendisi yapsın dedi. Bir açıdan mantıklı geldi aslında. Ama bu zamana kadar paylaşmamamın da bir sebebi vardı tabii ki. Sebebi herhangi bir yedek parça kullanmayışımdır. Yedek parça değişikliği yapmış olsam onu yayınlayalım. Zaten YouTube açtığınız zaman bir dünya bunun değişim videoları var. Ama benim tekniğim tamamen el işçiliği olduğu için bunu videoya biraz zor yansıtırız. Ama elimden geldiğince önemli bölümlerini size yakın çekim göstermeye çalışacağım. Ne olursa olsun bilgiyi paylaştıkça büyür tezini savunduğumuz için bu videoyu paylaşmamız lazım. Kulaklığımız Beats Solo 3 menteşe bölümünden kırık. Bunlarda da kronik bir şekilde menteşe tarafından kırılıyor ama bunlarda hem menteşe kırılıyor hem karşı tarafı kırılıyor. İki taraflı kırılıyor. AliExpress'te bütün parçaları var. Ama menteşe ile beraber üst kafa bandını da almanız gerekiyor. Maliyetler yükseliyor ama bunun menteşesini değiştirmek çok nalet bir şey. Kablosu menteşenin ortasından geçtiği için kulaklığın içerisindeki tüm kabloları söküp o menteşeden geçirmen gerekiyor. Çok sabırlı bir tamirci olarak bu işlem benim sabrımın sınırlarını zorlayan bir işlem oluyor. O bakımdan bunların kablo değişimine çok girdiğim söylenemez. Burada benim yaptığım sistemi size özetlemek istiyorum. Bu gördüğünüz yerden 2 mm uçla delik açıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Sonra karşı tarafına da 2 mm'lik insert somunu koyuyorum. Bu şekilde orijinalden bile çok sağlam olduğunu iddia ediyorum. Somunları ve civataları AliExpress'ten alıyorum. Türkiye'de bu somunlardan bir yerde buldum ama inanılmaz çok kötüydü. Videoyu çok fazla kırpmıyorum. Mümkün olduğunca detaylı anlatmaya çalıştım. Ara ara yine seslendirme yapacağım. Burada işte somunu deldiğiniz yere göre ayarlamak çok önemli. Üst tarafa da tabii ki biraz dikkat edin. Çok fazla içeriye doğru gömerseniz üst taraftan kavlama yapar. Solo 3'ler biraz ince olduğu için kafa bandı tabii ki biraz kabarma oluyor. Çok yani gözü çok rahatsız etmeyecek bir kabarma oluyor. Evet, şu an yuvayı alıştırdık. Yerine sıkıyoruz vidayı. Bakın, dikkatli bakarsanız somunun bir tarafını az bir şey kestim. Kesik olan bölümü bandın üst tarafına getiriyorum ki gömüldüğü zaman oradan fazla çıkıntı yapmasın. Şu an vidalama işlemimiz bitti. Gayet sağlam oldu. Şimdi o vidaların üst tarafını, fazlalıkları biraz tıraşlamamız lazım. Ortalama 1 milime kadar vidanın başını inceltiyoruz. Sprey taşıyla.
Somunun geldiği yerin fazlalığını kesiyoruz. Şimdi bu silikon malzemeyi de kulaklığımızın menteşesindeki yeni forma uyumlu hale getirmek için fazlalık bölümleri kesiyoruz ve çok az bir şey Japon kullanaraktan oraya yapıştırıyoruz. Bu kafa bandının silikonu Japon'a çok hızlı bir şekilde tepki veriyor ve çok çabuk kuruyor. Onun için çok fazla sürmenize gerek yok. Çok az bir şey yüzeysel sürüp üstüne elini parmağınızda bir 2 saniye bastırırsanız direkt yapışıyor. Evet arkadaşlar, çok detaylı bir şekilde videoyu paylaştım. Yapabiliyorsanız yapın. Yapamıyorsanız çöp etmeyin, bize gönderin, biz yapalım. Ama olayın şurasını da unutmayın. Biz bunu tek seferde öğrenmedik. Ve sizin de muhtemelen tek bir kulaklığınız olduğu için çok riske atmayın derim. Ama elinizden böyle işler geliyorsa, bozulsa da kendim yaptığım zaman çok hoşuma gidiyor diyorsanız alın size video. Kendinize iyi bakın.